Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir modelle farklı bir çanta çalışacağız. Çantamızı ben normalde tamamladım. Sadece dikme işlemini yapmadım. Sizlerle beraber yapabilmek için. Tabii ki çantamın modelini ilk başta göstereceğim. Çantam için polyester makrome ipi kullandım. Ve kullanmış olduğum iplerim yeşilin farklı tonları. Tığ olarak da 3,5 milimetre tığ kullandım. Burada çantamın gövdesi için, yani büyük parça için eni şöyle 36 santim, boyu 64 santim. Küçük parçamızı ölçüyorum. Küçük parçamız 18 santime yakın, hemen hemen boyu. Enini de ölçüyorum. 10 santim de eninde ve iki tarafa bu şekilde örüyoruz. Burada küçük parçamızda tamamen model uyguluyoruz. Modellerimiz 5 ilmekten oluşuyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 tane ilmeğimiz var. Her iki parça içinde böyle yandan başlıyoruz ve enine örüyoruz. Çantamın gövde parçası içinde, bakın büyüklüğü şöyle göstereceğim. Burası yüksekliği olacak, burası da eni olacak. Buradaki ilmek sayımız, şuradaki model olmayan düz kısımda 15 tane ilmek kullanıyorum. Daha sonra 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, yani 120 tane ortadaki model için, 15 de burada, diğer tarafta da 15, 30, toplamda 150 ilmek başlıyoruz. Ve söylemiş olduğum gibi buradan başlangıcı yaparak modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi farklı bir renkle modelimizi anlatmaya çalışacağım. Oldukça basit bir model. Şimdi küçük bir parça yapacağım ve başlangıçtaki şu kısımları da yapacağım. 15 olmuştu, 30 tane. Şu arada da 5-6 tane model yapalım. 30, 40, 50, 60 tane başlasak yeterli olur. Şöyle ipimin uç kısmını biraz bırakıyorum. Başlama tekniğimi bu şekilde yapacağım. Bakın, ilk bir tane ilmeğimi aldım. Tığımın üzerine altta bıraktığım ipi sarıyorum ve parmağımdaki iple topluyorum. Sardım, topladım. Bunu bağcık olarak da kullanabilirsiniz ya da kalın ipler ya da kalınlaştırdığınız iplerle, yani birkaç kat yaparak çanta sapı olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın 1, 2, 3 oldu. Bıraktığım ipi doluyorum tığıma. Parmağımdaki iple ilmeğimi topluyorum. Bu şekilde olacak şekilde 30-60 tane ilmek yapalım. Başlangıç kısmını tamamladım. Burada tam 50 tane ilmeğim var. Normalde 60 yapacaktım ama bıraktığım ilmekle 50 tam oldu. Buradan devam edeceğim. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Döndük. Bu çektiğimiz zinciri, gördüğünüz gibi ilmeğimiz çıkıyor oradan. İkincisinden ilmeğin ortasından batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ortasından batıyorum. Tek katını alıyorum arkadan.
ilmeğimize hep saç örgüsünün ortasından arkaya doğru batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Burada 15 tane sık iğne yapacağız. Şimdi 15 tane sık iğnemi tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi model uygulamaya geçiyoruz. 15 sık iğneden sonra yine ortadan batıyoruz. Fakat ilmeğimizi kaydırıyoruz. Sık iğne değil de. Bakın oradan aldığım ilmeği direkt tığımın üzerindekinin içinden de geçirdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kaydırma ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de tığımın üzerine dolama yapıyorum. Aynen yine ortadan arkaya doğru batıyorum. Ve çakma sık iğne yani üçlü ilmeği beraber topluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane, bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptık, çakma sık iğnemizi. Şimdi yine ilmek kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaydırmamı yaptım. Dolamamı yapıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada kalan kısmı 15 tane sık iğne yapacağız. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane modelimiz oldu. Şu baş kısımda 15 tane sık iğne yapmıştık. Bu 15 sık iğne sayısını şuradakiyle aynı yapıyorum. Çakma sık iğneden sonra sık iğneye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekerek dönüyorum. Dönüşlerde hep bir zincir çekiyoruz ve döndük. Yine ilmeğimizin çıktığı kısma değil, bir sonrakine ortadan batıyoruz. 15 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 sık iğnemi yaptım. Bakın sırada çakma sık iğne yapmışız. Aynı renkle devam ederken birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmek doladım.
Yine ilmeği arka taraftaki katından batıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi sırada 5 tane kaydırma ilmeğimiz var. Şuradan batıyoruz hemen sıradakinden. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane çakma sık iğne. 1 2 3 4 5. 5 tane çakma sık iğne, en son yine 5 tane kaydırma olacak. 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi modelimizi tamamlamış olduk. 1 2 3 4. Şimdi 15 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 oldu. Bu ilmeği kapatmadan ikinci rengimize geçiyoruz. Renkli yapacaksak tabii ki. Bu şekilde yaptığımız zaman daha düzgün duruyor. Şimdi ikinci rengimi elime aldım. Biraz ucunu fazla bırakıyorum. Daha sonra saklayabilmek için. Buradaki iki ilmeği diğer ipimle topladım. Şöyle sıkılaştırıyorum her ikisini de. Bir zincirimi yeni rengimle çektim. Çeviriyorum. ...15 tane sık iğnemi yapıyorum. Hep ortadan batıyoruz ilmeklerimize. Şöyle şuradan sayacağız, bakın kaydırma ilmeklerimizi 1 2 3 4 5 altıncıyı da yine sık iğnemi yaptım. 15 tane sık iğne yaptık. Şimdi burada farklı rengi geçtiğimiz için burası çakma sık iğne olacak. 1 2
4 5 5 tane çakma sık iğne yaptık. Şimdi burada 5 tane kaydırma. Bakın diğer renkte çakma sık iğne yaptığımız yer kaydırma oluyor. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane çakma sık iğne. 1 2 3 4 5 5 tane çakma sık iğne. Şimdi kaydırma yine 1 2 3 4 5 tane kaydırma yaptık ve yine 4 modeli tamamladık. Şimdi 15 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 14 ve sıra sonunda 15. Bir zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Yine 15 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 15. sık iğnemi de yaptım. Yine bir önceki sırada kaydırma yapmıştık. 1 2 3 4 5 5 tane kaydırmamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane çakma sık iğnemiz. 1 2 3 4 5. Şimdi kaydırma işlemi yapıyoruz yine 5 tane. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane çakma sık iğnemiz var. Beş tane çakma sık iğnemizi de yaptık. Şimdi 15 tane normal sık iğnemizi yapacağız. Son sık iğnemin ilmeğini aldım. Yine ilmeği tamamlamadan diğer rengime geçiyorum. Burada ip kırmamıza gerek yok sürekli kullanacağımız renklerde. Krem rengine geçtik. Bakın şuradan kahverengiyle sıkılıyorum tekrar. Burada bir zincirimi çekerek dönüyorum ve hemen ilk ilmeğe batarak sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça basit. Kenarlarda 15'er tane normal sık iğne. Burada da ve burada 4 tane model yaptık. 15 sık iğneden sonra şimdi krem rengi ipimizle 5 tane kaydırma, 5 tane çakma sık iğne. 5 kaydırma, 5 çakma sık iğne. Dönüşte de yine ne görüyorsak onu yapacağız. Yani rengimizde çakma sık iğne yapmışsak dönüşte de çakma sık iğne yapıyoruz. Ve istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde çalışıyoruz.
Ben bunu makrome ipiyle çalıştım. Tabii ki siz istediğiniz iple de çalışabilirsiniz. Çünkü her ipe uyabilecek bir model. Kenar kısımlarda da şunu belirteceğim. Bakın direkt model. Yani şuradaki kullandığımız, şöyle göstereceğim. Şuradaki kullandığımız normal sık iğneleri kullanmadan direkt 5 çakma sık iğne, 5 kaydırma. 5 çakma sık iğne, 5 kaydırma. Bu şekilde başlıyoruz. Koyu rengimizde de bakın kaydırma, çakma sık iğne, kaydırma, çakma sık iğne olarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi nasıl dikeceğimi sizlerle için ben böyle metal bir kulp kullanacağım. Dilerseniz kendiniz kulpunuzu da örebilirsiniz. Ve şurası çantamızın dış kısmı, burası iç kısmı. Kulpumu şöyle yapıyorum. Bakın bu şekilde şu yani 15 sık iğne yaptığımız yeri şöyle katlıyoruz. Buradan dikeceğiz. Şöyle. Görüntü bu şekilde olacak. Dikmeye başlıyorum. Şimdi ipimizi taktık. Şöyle. Bakın tam modelimiz burada bitiyor. Şu şekilde büktüğüm zaman şu kalan iplerimizde uç kısımlarını yakarak şöyle araya koyarım. Temizlenmiş olacak. Zaten astarla dikeceğiz burada. Bu kısım kapanacak tamamen astarı buraya diktiğim zaman. Şimdi çantamı düzgün bir şekilde her iki tarafında görmüş olduğunuz gibi çantamın dikimini tamamladım ve kulpunu da hazırladım. Kulpu örerek yaptım. Normalde şu kulpu kullanacağımı söylemiştim fakat burada çok makrome ipi sert olduğu için dokusu büzme olayını çok fazla gerçekleştiremedim. Aslında bu da yakışacaktı. O yüzden daha açık duran bu şekilde bir kulp yaptım. Kulpumu iki parça halinde ördüm. İçerisinden geçirerek ucunu birleştirdim ve biraz buraları sıkılaştırarak sabitledim. Yani şuralardan diktim. Kulp oynamıyor. Buradaki dikişlerimi tamamladıktan sonra da astarımı diktim. Astarım neden burada büzük diye düşünürseniz normalde çantamızın şuradaki eni ağzına göre biraz daha geniş. Oraya göre diktim astarımı. Burada da büzmek zorunda kalıyorsunuz. Kenar parçamızda da dikişimi göstereceğim size. Bakın dikişim tam şurada. Koyu renk ipimizin olduğu yerden diktim. Burada 9 tane modelimiz vardı. Kenar parçada 45 ilmekle başlamıştık. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Burada da çantamda şuradaki 15 ilmekten sonra yani modelden başlayarak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45'e kadar tam böyle küçük parçayla bu kısmı hizaladım. Diktim. Daha sonra buradan da aynı şekilde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ilmeğimi
hizaladım. Buradan da diktim. Ve burada da 6 tane modelimiz kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve şu da 6. Bu şekilde 6 motifi de taban kısmına denk getirerek, dönüşe ve taban kısmına denk getirerek diktim ve düzgün bir dikiş olduğunu düşünüyorum. Bakın. Kenarları da böylece tamamlamış olduk. Şimdi ağız kısmına dilerseniz mıknatıslı çıt çıt, dilerseniz normal çıt çıt ya da şu astarı diktiğimiz kısma fermuar ekleyebilirsiniz. Astarı dikmeden önce fermuar dikersiniz. Astarı da fermuarın dibinden diktiğinizde fermuarınızda gayet temiz bir görüntü oluşur ve şöyle fermuarla birleştirmiş olursunuz. Sadece çantanızın şu kısmı açık kalır. O da önemli değildir. Çantayı isterseniz bu şekilde, isterseniz şöyle körük kısmını içeri doğru katlayarak da kullanabilirsiniz. Çantamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşana dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.